Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz diyor ve Allah'tan sizlere tez zamanda şifalar diliyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce paylaşmış olduğum "Uyuz hastalığından çarçabucak nasıl kurtulursunuz?" isimli videoma isnaden bana gelen sık sorulardan bir tanesi, "İlaçlarımı kullandım, sanki uyuz hastalığı iyileşti gibi fakat kaşıntılarım devam ediyor." Ben o videoda bu konuya çok kısa değindiğim için zannedersem çok net anlatamadım. İyileşmeyi merak edenler için o videoyu bu videonun devamına ekleyeceğim. Ancak çok kısa bir şekilde bildiğim kadarıyla ilaçlar kullanıldıktan sonra o kaşıntıların sebebini sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Yine bana gelen en çok sorulan sorulardan ikincisi de yara izlerim nasıl geçer? O sorunun cevabını da bu videoda sizlere vereceğim. Öncelikle kaşıntılarım devam ediyor derken acaba hastalığım iyileşti mi, iyileşmedi mi diye merak edenler de var. Bunu doktora göstermeniz lazım. Doktor elindeki bir büyüteçle ya da bir patoloji sonucuyla incelemesi gerekiyor. İlaçları kullandıktan sonra aynı zamanda ben iyileştim mi, iyileşmedi mi diye merak edenler var. Doktor randevularına henüz 13 gün olanlar, 15 gün olanlar ya da randevu alamayanlar var. O güne kadar ben ne yapacağım? Eğer uyuz mikrobu üzerimde ilerlerse ya da ben ilaç kullanmadan bu şekilde nasıl dayanacağım diyenler bunu anlamak için birkaç tane yöntemi kendi başlarına uygulayabilirler. Ben önceki videomda da söylemiştim. Eğer cildiniz çok fazla tahriş olmadıysa ama o bölgede uyuz hastalığı olduğunu düşünüyorsanız beyaz sirke sürdüğünüzde eğer yanıyorsa uyuz mikrobu var demektir. Yanmıyorsa yok demektir. Ancak tahriş ettiğiniz cilt de yanabilir. Bunun haricinde uyuz lezyonlarını anlamanız gerekiyor. Uyuz lezyonlarını anlamak için de bu hastalığa daha önce yakalanmış kişilerin görüntülerini iyi idrak etmeniz lazım ki sizinki de benzer görüntüler mi? Aynı görüntülere sahip olabilirsiniz ancak sizinkiler sönmüş lezyonlar olabilir. Lekeleri bir müddet vücutta kalıyor, çıkmıyor. Bunları içi dolu lezyon zannedebilirsiniz. O yüzden yine de bir uzmana göstermekte ya da bir bilene göstermekte fayda var. Eğer ki bunlar uyuz lezyonuna benzemiyorsa, farklı bir şeyse sizin derinizde tahrişten ötürü bazı hastalıklar meydana gelmiş olabilir. Cilde harici olarak sürme esaslı ilaçlar kullanıldığı için çoğunlukla ciltte kuruluk meydana getiriyor ve bu deriler pul pul döküldükçe, kurudukça çok kaşıntıya sebebiyet veriyor. Sosyal medyada bu hastalığa yönelik gruplarda en çok görmüş olduğum rastlanan vaka egzama hastalığı. Zannedersem bu ilaçlar en çok egzamaya sebebiyet veriyor. Arkadaşlar, eğer egzama olduysanız ve egzamadan kurtulamıyorsanız harici kremlerle, ben daha evvelden egzamadan nasıl kurtulursunuz isimli bir video paylaşmıştım. Egzama genellikle bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin azalmasından kaynaklanan bir hastalık. Bundan kurtulabilmek için bağırsaklarınızda yararlı bakterileri arttıran bir ilaç kullanmalısınız. İlaç diyorum ama bu bir ilaç değil. Bu bir vitamin babında flora arttırıcı bir ilaç. Eczaneye sorduğunuz zaman verecektir zaten sizlere. Aslında bu ilacı uyuz hastalığına yakalanmış, uzun süredir kurtulamayanlar da kullanmalı. Çünkü uyuz lezyonlarına baktığınızda beyaz beyaz iltihaba benzeyen lezyonlar da göreceksiniz. Bu demek oluyor ki sizin ak yuvarlarınız bunlarla savaş halinde. Dolayısıyla siz de vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek durumundasınız. Diğer videoya geçmeden önce size özellikle önemli bir şey söylemek istiyorum. Uyuz hastalığına yakalandıysanız bu hastalığı lütfen ciddiye alın ve en kısa zamanda kurtulmaya çalışın. Çünkü dünyanın son zamanlarda yaşamış olduğu salgın hastalıkta nasıl ki bizlerin sürü bağışıklığı gelişmiş ise onların da sizin üzerinizde sürü bağışıklığı gelişiyor. İlacınızı yarım yamalak kullandınız, talimatlara tam uymadınız, çok dezenfekte etmediniz evinizi ve tam öldüremediniz. Sizin öldüremediğiniz her mikrop daha da güçleniyor. Sizin ona karşı açmış olduğunuz savaşta nasıl ayakta kalacağını biliyor. Sevgili dostlar, o ilaçları biliyorum ki yüzünüze kullanamıyorsunuz. Ancak vücudunuza o ilaçları sürerken el tırnaklarınızın içine dahi, ayak tırnaklarınızın içine dahi lütfen yedirerek kullanın. Aynı zamanda fark edeceksiniz ki boynunuza ve yüzünüze kaçacak, oradan patlayacak bu hastalık. O yüzden bu ilaçları kullanırken yüze kullanmak üzere de eczaneden ilaç isteyin ve aynı zamanda bu ilaçları yüzünüze de kullanın
ve mutlaka kaçacak hiçbir yerleri, nefes alacak hiçbir yerleri kalmasın ve bu işin üstesinden gelin. Dezenfektasyon kısmına da çok önem verin. Eğer ki çalışıyorsanız ya cuma günü izin alın ya da pazartesi günü izin alın. 3 gün boyunca bu ilacı kullanın ve akabinde diğer haftada bunu tekrarlayın. Çocuğunuz için de aynı derecede. Çünkü daha sonra derslerin çalışmasını da engelleyecektir. Sizin yaşam kalitenizi de çok düşürecektir. Ve öğrendiğim kadarıyla uyuz hastalığına yakalanmış olanlar da geceleri uyuyamıyorlar zaten. Uykusuz da dolaşıyorlar. Bu hastalıktan ne kadar çabuk kurtulursanız sizin için o kadar kârdır. Geçen zaman sizin aleyhinize işler ve vücudunuzda bir o kadar yayılırlar, vücudunuzu tanırlar ve onlar için yapmış olduğunuz her başarısız işlem sizin aleyhinizedir. Şimdi gelelim asıl meseleye. Egzama olduğunu düşündünüz. Egzama ilacı kullandınız ya da bağırsak florasını arttıran ilaçlar kullandınız. Bunun haricinde kurumuş olan cildinize ya da deforme olan cildinize neler yapabilirsiniz? Sevgili dostlarım, ciltlerin kuruluğunun gitmesi için bir kere nemlendirmemiz lazım. Dolayısıyla losyonla ya da bilemediğiniz bir kremle bütün vücudunu nemlendirmek size pahalıya mal oluyorsa akşamları yatmadan önce tüm vücudunuza ince bir şekilde zeytinyağı sürebilirsiniz. Zannedersem Hindistan cevizi yağı da uygun fiyata satılıyor aktarlarda. Bunu da kullanabilirsiniz çünkü onu da çok ince sürebiliyorsunuz ve kokusu da güzel, sizi rahatsız etmez. Hiçbir şey yapamıyorsanız ayçiçek yağı diyeceğim, o da biraz pahalı ama ayçiçek yağı bile sürebilirsiniz. Onlarda da E vitamini vardır, tamir edici özellik vardır. Bir şekilde cildinizin bunu emmesi, rahatlaması ve yumuşaması gerekiyor. Eczanelerde de bildiğimiz tüplerde birkaç tane böyle cildi tamir edici kremler var. Bunlar zaten çok meşhur, biliniyor. Onlardan da kullanabilirsiniz merhem tarzında. Direkt gliserin de alabilirsiniz, gliserin de kullanabilirsiniz. Mühim olan cildinizi nemli tutmak ve tekrardan canlanmasını sağlamak. Tabii ki bu benim verdiğim tavsiyeler, siz doktordan randevu alana kadar ya da randevu gününüz gelene kadar bir 10 gün, 15 günlük süreçte sıkıntı çekmemeniz adına mutlaka doktorunuza görünmekte daha fayda var. Uyuz hastalığından sonra yara izlerini nasıl iyileştireceğiz diye bana soranlar oluyor. Tüm yara izleriyle ilgili benim haricen kullandığım bir krem var. Bunu eczaneden almıştım. 5-6 sene önce küçük bir termosun içerisine kaynar su ile dolu Nescafe koymuştum. Arabanın içerisinde içerken bunun kapağı açıldı. Çeneme, boynuma, her tarafıma bu sıcak kaynar sular döküldü. 1-2 gün sonra da buralarda siyah lekeler oluşmaya başladı ve nasıl iyileşeceği konusunda endişelenmeye başlamıştım. Bir arkadaşımın ablası eczacıydı. Bana bu haricen kullanılan kremi tavsiye etti. Yara izleri konusunda bende ve oğlumda çok etkili oldu. Yine antiparantez belirtiyorum. Doktorunuza danışmadan lütfen kullanmayınız. Alerjik bir reaksiyon olur ya da bir zararı olur sizlere. Bunu da her videomda sık sık söylüyorum. Ben size bir pencere açıyorum ama bunu mutlaka doktorunuza danışın ve doktorunuzun tavsiyesiyle kullanın. Gerçi reçetesiz satılan bir krem, ilaç. Açıkçası burada kimsenin zarar görmesine sebebiyet vermiş olmak istemem. O yüzden dediğim gibi mutlaka doktorunuza danışarak kullanın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sırada uyuz hastalığından çabuk nasıl kurtulursunuz isimli videom var. İyi seyirler dilerim. Sevgili dostlarım merhaba, hoş geldiniz. 11 Kasım 2020'de artan uyuz hastalığı salgını ile birlikte bu hastalık hakkında bilgiler paylaşmıştım. Belirtileri nedir, tedavi yöntemleri ve koruma yöntemleri nedir isimli videom. Onun çok izlenmesi, ona gelen yorumlar ve daha sonra başka sitelerde takip ettiğim uyuz ile ilgili yaygınlık, Türkiye'ye ve Avrupa'ya çok yayılması ve bu uyuz hastalığından kurtulunmasının zor olması dikkatimi çekti. Birçok yorum okudum, birçok insanın anlattıklarını dinledim. Nasıl iyileştiler, nasıl korundular, bu kadar kolay olmadığını, kurtulmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini tek tek inceledim, araştırdım ve bunları sizlerle şimdi paylaşacağım. Bu paylaşım yani video bittikten sonra 2020 yılında yayınladığım uyuz hastalığı ile ilgili videomu da devamına ekleyeceğim. İsteyenler oradan izleyebilirler. Sevgili dostlarım, eğer uyuz hastalığına yazın ya da kışın ortasında rastladıysanız biraz daha şanslısınız. Çünkü bu aylarda mevsim size yardım edecektir. Yazın avantajı denize girebiliyor olmanızdır.
Denizin içerisinde günlük 1-2 saat bulunduğunuzda uyuz akarları ölecektir. Denize girerek ilaçsız tedavi olan çok insan vardır. Kışın avantajı ise eşyalarınızı balkonda ya da bahçenizde açık havada dezenfekte edebiliyor olmanızdır. Uyuz akarları ve yumurtaları 0 ve 0 derecenin altında ölmektedirler. Uyuz akar yumurtaları 3 ila 3,5 gün arasında yumurtadan çıktıklarından eğer eşyalarda yumurta döküntüsü olursa ve soğuğa karşı direnç gösterirlerse yumurtadan çıkmaları için 3-3,5 gün mutlaka balkon ya da bahçede soğukta bekletilmelidir ya da soğuk bir odada derecesi ölçülerek sıfırın altındaysa bekletilmelidir. Uyuza yakalanmış kişilerden birçok duyduğum olay da ev değiştirmek ya da otel gezmek oluyor. Eğer yine bu kış dönemine aitse yatmış ve oturmuş olduğunuz odanın peteklerini kapatarak diğer odanızda vakit geçirmek, orasını 3 gün boyunca soğuğa maruz bırakmak, camlarını açmak sizin için faydalı olacaktır. Bunu yapmadan önce odanızı iyi çeken bir elektrik süpürgesiyle mutlaka temizleyin. Daha sonra sirkeli su püskürtüp her tarafı dezenfekte edin. Camları açın. Tedavi olduktan sonra bu odalara girip diğer bulunduğunuz odaya aynı şeyleri uygulayın. Sevgili arkadaşlar, cildiye doktorundan randevu aldınız ancak devlet hastanesi olduğu için beklemek durumundasınız. Ama bu arada da merak ediyorsunuz gerçekten uyuza mı yakalandınız yoksa bu başka bir hastalık mı diye. Bazı bünyelerde bu tarif şaşabilir ancak birçok bünyede bu teşhis doğru sonuç vermektedir. Doktor randevusunu bekleyene kadar merak ediyorsanız o bölgeye saf sirke sürdüğünüzde eğer çok fazla yanma oluyorsa bu büyük bir ihtimalle uyuz hastalığı belirtisidir. Eğer o bölgeyi kaşımaktan yara yaptıysanız yara bölgesi olduğu için de yanma yapabilir. İkisini birbirinden ayırmak size düşüyor. Size 2 tane tarif vereceğim arkadaşlar. Bunları tabii ki ben kendim bulmadım. Bunları kullandım, iyileştim diyen arkadaşlardan edindiğim bilgilerdir bunlar. Bunlardan bir tanesi şu ekranda gördüğünüz reçete. Bunu doktorunuzla konuşup doktorunuza yazdırabilirsiniz. Eczacılar karışım yapıyor. Yine de kendi başınıza kullanmayın. Mutlaka doktorunuzun elinden geçmesi daha uygun olacaktır. İkinci karışım da bu. Bunu aktarlardan daha çok yine eczacılar yapıyor. Eczaneden edinebilirsiniz. Bu ikinci ilacı da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Alerji testi yapmadan kullanmayın ve kendi başınıza asla bir şey uygulamayın. Bu ilacı kullanırken vücudunuzun her yerine süreceksiniz. Uyuzun yüze bulaşmadığı söyleniyor ancak çok ilerlemiş vakalarda Facebook'ta yüze bulaşanlar kafasında olanları da gördüm. Ve bu nedenle eğer böyle bir durum olursa burun deliklerine kadar, tırnaklarınızın içlerine kadar bu ilaçları sürmek durumundasınız. Yıkanmadan 3 gün arka arkaya bu ilaçları kullanıyorsunuz. 3. gün 24 saat sonra yıkanıyorsunuz. Yıkanırken de yine şu ekranda görülen vücut şampuanını ya da ardıç katranı ile yapılan sabunu ya da kükürtlü bir sabunu kullanmak durumundasınız. Yıkanırken çok iyi kese yapmaya ve vücudunuzu bu akarlardan temizlemeye özen gösteriyorsunuz. Hiçbir yerine dokunmadan lütfen bırakmayınız. Eğer ki evinizde küvet varsa küvete su doldurup içerisine 1 bardak kaya tuzu, 1 bardak da sirke koyup karıştırıp 1 saat yatmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Banyo yaptıktan sonra dezenfekte olmuş eski kıyafetlerinizi ya da yeni satın almış olduğunuz kıyafetlerinizi giyerseniz daha iyi olur. Ekranda görmüş olduğunuz losyonu doktorlar genellikle tedaviye başlamadan önce bir kür, tedavi bittikten sonra da bir kür vermektedirler. Facebook gruplarında birkaç kişi Andozol isimli bağırsak tenyalarına ilgilen bir hap kullandıklarını ve iyileştiklerini yazıyorlar. Yine benim demem o ki doktorunuza danışmadan asla böyle bir ilaç kullanmayın ama doktorunuza da mutlaka danışın. Yine yurt dışında satılan, burada satılmayan, zannedersem kutusu 10-15 euro olan bir ilaçtan bahsediliyor. Onun da ismi var ama çok zararlı olduğu için burada vermek istemiyorum. Hatta böbrekleri falan bitiriyor diyorlar o ilaç için. O ilacı herkes vücudunun kilogramına göre kullanıyormuş. 50 kilogram iseniz 0,2 miligram, 75 kilogram iseniz 0,3 miligram gibi. Birçok insan Hollanda'dan getirttirdim, Bulgaristan'dan getirttirdim, Almanya'dan getirttirdim diye yazıyor
ve 3 kere kullanmada iyileştim diyorlar. Öğrendiğime göre çok çok zararlı bir ilaçmış. Öyle bir tedavi yöntemi de var ama Türkiye'de bu ilaç yokmuş maalesef. Evde uyuz hastalığına yakalanmış birisi varsa evde yaşayan diğer fertlerin de bir kür bu ilaçlardan kullanması tavsiye ediliyor. Çünkü 4 ila 6 hafta arasında ortaya çıkma durumu var. Bu akarları çok fazla yayılmadan ve vücudu sarmadan bitirmek daha kolaydır. Bu ilaçları kullandıktan sonra ciltlerin çok tahriş olduğu, hatta bazı insanlara çok çok alerji yaptığı da söyleniyor. Bunun haricinde Wilkinson Pomat isimli bir ilaçla da tedavi olanlar ve fayda görenler var. Doktor genellikle bu ilacı yazıyormuş. Bir de Metrin denen bir ilaç var. O biraz daha hafif. Onunla da iyileşenler varmış. Ama en çok ve en etkili yöntem ilk başta saydığım bu eczacıların yaptığı karışımlar olarak geçiyor kayıtlarda. Tekrardan söylüyorum sevgili arkadaşlar, ben burada asla bir tedavi yöntemi önermiyorum. Sadece okuduğum yorumlardan kimlerin hangi konularda nasıl iyileştiğini araştırıp sizlere aktarıyorum. Doktorunuza danışmadan ve doktor tavsiyesi olmadan asla ve asla kendi başınıza ilaç kullanmayın. Bu anlattıklarımı mutlaka doktorunuza danışın, alerji testlerinizi yapın, ondan sonra kullanın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Allah'tan sizlere şifalı, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler dilerim.